Merhaba canlarım, Fal Kader kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın kıymetli takipçileri, sizler de hoş geldiniz. Aramıza bugün ilk kez katılan misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahvelerimiz hazır, niyetler alındı. Şimdi fincanımızın bize anlatmak istediği mesajlara birlikte bakalım. Unutmayın, falda çıkan her sembol herkes için ayrı bir anlama geliyor. Sizler kendi enerjinize ve hayatınıza uyan kısmı almayı tercih edin arkadaşlar. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ve mutlaka bildirimlerinizi açın. Her gün bakıyoruz. Takip edin arkadaşlar. Uyumlanırsanız da mutlaka bir yorum bırakın. Çünkü geri dönüş yapıyorum ben. Bize aramıza katılabilirsiniz yani. Şimdi falıma geçiyorum. Bakalım bugün evren bize hangi mesajları göndermiş. Evet. Öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum canlarım. Evet. Şimdi normalde fincanımız çok aydınlık çıkmış arkadaşlar. Bir tarafı dip kısmının, bir tarafı aydınlık, bir kısmı ferah, diğer kısmı ise oldukça kalabalık görünüyor. Şurada. Şunu şöyle bir alayım. Aslında fal aydınlık ve ferah. Bazı bölgeler zaten tertemizlenecek kadar beyaz. Bu önümüzde netleşecek konulara, içinizi rahatlatacak gelişmeleri işaret ediyor. Ancak dip kısmında diğer tarafta belirgin bir kalabalık enerjisi var canlarım. Burada peş peşe görüşmeler, konuşmalar, bir araya gelecek insanlar ya da hareketli bir süreç var burada. Bir yandan ferahlama ve rahatlama enerjisi gelirken diğer yandan da sizi meşgul edecek yoğun bir dönem kapıda canlarım. Şimdi buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada net bir şekilde bir yatak görüyorum. Bu yatağın boş yatak. Bekleme sürecinde olan bir konuya ya da henüz hayatınızda yerini doldurmamış bir duruma işaret ediyor. Yatağın hemen altında ise elde tutulan küçük bir şamdan görüyorum. Bu şamdan genellikle ışığı, farkındalığı ve önünüzü aydınlatacak bir haberi simgeliyor. Sanki karanlıkta olan bir konuya ışık tutacak, aklınızı kurcalayan bir mesele netlik kazanacak gibi duruyor. Özellikle gecikmiş bir konuda yakında bir aydınlanma ve gerçekleri görme enerjisi var burada. Bakın arkadaşlar, şamdanı görüyor musunuz? Şu beyaz olan. Şu. Elle tutulan böyle mum şamdanlardan. Şimdi burada yatağın hemen üstünde bir bayrak görüyorum. Direği de var hatta. Bu bayrağın üstünde de bir kalp. Bu kalbe doğru yürüyen bir de insan görüyorum şurada. Görüyor musunuz? Bakın. Hemen ucunda. Şimdi yatağın hemen üst kısmında bir bayrak ve bayrak direği demiştik. Bayrak genellikle zaferi, sonuçlanacak bir işi, gurur duyulacak bir gelişmeyi ve resmi haberleri temsil ediyor. Hemen bayrağın üzerinde ise çok belirgin bir kalp. Bu kalp sıradan değil, oldukça net. Kalbe doğru yürüyen bir insan figürü var burada. Bana göre kalple ilgili bir konuda adım atacak bir kişi gösteriyor. Uzun duran biri, yani uzak duran biri.
yakınlaşmak isteyebilir. Beklenen bir görüşme gerçekleşebilir ya da duygularını içinde tutan bir kişi artık harekete geçebilir. Bayrağın da bu kalbin altında olması bu durumun boş bir heves değil, daha ciddi, daha net bir gelişmeye dönüşeceğini söyleyebilirim. Özellikle gönül işleriyle ilgili bir konuda kararsızlığın yerini netliğe bırakacağı bir kişinin kalbine doğru cesaretle yürüdüğü bir enerji var burada. Şimdi şöyle geldiğimde canlarım, kalabalığın olduğu bölüme geldiğimde 1, 2, 3 tane yolumuz var. Hepsi de açık bu yolların. Kapalı bir yol yok burada. Bu kalabalığın içinden çıkmış bu yollar. Ve bu yolların hepsi açık. Hiçbirinde tıkanıklık, engel ya da kapanma enerjisi yok. Oldukça olumlu. Kalabalık genellikle görüşmeleri, çevreyi, insan hareketliliğini ve gündemdeki konuları temsil eder. Bu kalabalığın içinden çıkan açık yollar ise önümüze gelecek seçenekleri, fırsatları ve açılacak kapıları gösteriyor. Sanki tek bir konuya bağlı kalmayacak, birden fazla alanda hareket ve gelişme yaşayacaksınız. Özellikle iş, eğitim, taşınma, seyahat veya özel hayatla ilgili birden fazla fırsatın aynı dönemde gündeme gelme ihtimali yüksek görünüyor. Burada güzel olan şey yolların kapalı değil, açık olması. Yani gecikmeler olsa bile sonuçta ilerleme var. Önü kesilen bir enerji görünmüyor. Kısmetiniz size ulaşmak için birden fazla kanaldan yol bulmuş diyebilirim burada. Şimdi burada bir sürü Y harfleri arkadaşlar çok baskın. Burada dikkatimi çeken bir diğer detay Y harflerinin yoğun olması, fazlasıyla baskın olması. Fincanın pardon, birçok yerinde bu harfi gördüm. Bu kadar pardon, bu kadar tekrar etmesi genellikle tesadüf olarak yorumlamıyorum. Bu harf bir kişinin adının, soyadının ya da önemli bir şeyin isminde geçebilir. Aynı zamanda yol ayrımı da simgeleyebilir. Yani yol ayrımını da simgeleyebilir. Çünkü Y harfinin şekli iki farklı yöne açılan bir yolu da andırıyor olabilir. Bu neden önümüzde bir seçim yapmanız gereken bir konu olarak da yorumlayabilirim bunu. Siz kendinize göre alın. Özellikle kalabalıkların ve açık yolların yanında bu kadar çok Y harfi çıkması birden fazla seçenek arasında karar vermeniz gereken bir dönemi işaret ediyor olabilir. Aranızda Y harfiyle başlayan ya da ismiyle Y harfi bulunan isminde biri varsa bu kişi falın içinde oldukça güçlü bir enerjiyle yer alıyor gibi görüyorum. Bu harf kendini sürekli göstererek adeta beni unutma mesajı veriyor burada. Canlarım burada yine bakın şöyle ağzını açmış bir timsah kuyruğuyla birlikte. Bu belirgin bir timsah. Çok uzun bir kuyruğu var ve ağzı açık. Timsah genellikle sabırla bekleyen, hem hamlesini göstermeyen ama çevresini dikkatli izleyen bir enerji burada. Ağzının açık olması konuşulacak bir konuya, ortaya açılacak bir gerçeğe ya da söylenecek sözleri işaret ediyor. Çevrenizde niyetini çok belli etmeyen ama sizi uzaktan takip eden biri var. Bu kişi doğru zamanı bekliyor gibi görünüyor. Fincanın üst kısmında olmasından çıkmasında bu enerjinin çok uzak bir zamanda değil, daha yakın süreçte etkisini göstereceğini düşünüyorum. Ancak timsahın yanında çıkan semboller de önemli. Çünkü bazen timsah güçlü bir rakibi, bazen de beklenmedik bir fırsatı temsil ediyor. Şu anda timsahı tek olarak görüyoruz ama şu anda gördüğüm haliyle daha çok dikkatli olmanız gereken, göz önünde olmayan bir kişi ya da durum enerjisi verdi bana. Tek duruyor çünkü canlarım. Şimdi evet,
Şimdi burada baş aşağı bir kuş görüyorum ben. Bir dakika, telefonunuz ısınıyor diyor. Heh. Şimdi burada bir kuş, bakın gagası da var, baş aşağı mı? Yani ayakları fincanın ağız kısmına doğru bakıyor. Büyük bir kuş bu. Yani beyaz bir ortamda sadece bu kuşu görüyoruz burada. Açıklığın üzerinde çok büyük bir kuş bu. Zaten falda genellikle haberleri, mesajları ve beklenen gelişmeleri temsil eder. Ancak kuşun farklı bir detayı var. Başı aşağı doğru dönük. Yani bakın, baş aşağı duruyor bu kuş. Sırt üstü hatta, yani baş aşağıda değil. Sanki gökyüzüne bakıyor gibi. Bana gelecek bir haberin ya da gelişmenin doğrudan size şu an içinde bulunduğunuz bir konuyla bağlantılı olduğunu düşündürdü. Yani gökten düşen rastgele bir haber değil. Sizin uzun zamandır beklediğiniz, takip ettiğiniz ve merak ettiğiniz bir durumla ilgili bir haber bu. Çok büyük çıkması da bu haberin etkisinin güçlü olacağını gösteriyor. Beyaz açıklığın üzerinde, içinde olması haberin olumlu enerji taşıdığını, ferahlık ve rahatlama getireceğini işaret ediyor. Sanki sizi meşgul eden bir konuda netleşme yaşanacak ve içiniz rahatlayacak gibi görünüyor canlarım burada. Şimdi hemen onun yanına geldiğimde şurada bakın bir çam ağacı ve üzerinde bir yıldız görüyorum. Bu da büyük bir yıldız var hatta tepesinde. Üstelik büyük kuşun hemen yanında duruyor bu çam ağacı. Köklülüğü, sabrı, uzun vadeli planları ve kalıcı olan şeyleri temsil eder çam. Kolay kolay yıkılmayan, zamanla güçlenen enerjileri verir. Çamın tepesindeki büyük yıldız ise şansı, parlamayı, hedefe ulaşmayı ve güzel bir dileğin gerçekleşmesini simgeliyor. Kuşun hemen yanında olması gelecek bir haberin ya da alınacak bir mesajın uzun zamandır beklediğiniz bir gelişmeye götürebileceğini gösteriyor. Burada hem haber enerjisi hem de yıldız enerjisi birleşmiş. Bu yüzden oldukça güçlü ve olumlu bir görüntü var. Sanki sabırla beklenen bir konuda ışık yanıyor. Emek verilen bir işte, bir ilişkide ya da kişisel bir hedefte güzel bir sonuç alma enerjisi hissediyorum. Yıldız burada adeta dilek kapısı açık der gibi duruyor canlarım. Bakın hemen şurada görüyor musunuz tepesinde? Şimdi ancak bu çamın hemen altında burada bir ünlem işareti dikkatimi çekti. Şurada şu beyaz olan arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu işaret bu süreç boşuna değil mesajını veriyor. Yani sabırla bekleyen bir konuda artık bir doğrulama, bir onay ya da netleşme enerjisi var. Özellikle üstteki yıldızın verdiği şans ve dilek enerjisi düşündüğümde bu işaret sanki doğru yoldasın veya buradan devam et gibi bir yönlendirme gibi, yakın zamanda bir karar, bir haber ya da somut bir gelişme ile bazı işlerin netleşeceğini söylüyor. Genel olarak bu tabloya baktığımızda, fal tablomuzuna şans ve haber, ortada güçlü bir hedef ve hatta bunu destekleyen bir işaret var. Yani parçalar birbiriyle uyumlu ve bütünleşen bir enerji canlarım bunlar. Yani bu ünlem işareti ve kalabalık, kişilerin olduğu bir ortam. Bu ortamın içinde arkadaş figürleri görüyorum.
sosyal çevrenin genişleyeceğini, daha görünür olacağınız bir ortama gireceğinizi gösteriyor. Özellikle iş veya sosyal hayatla ilgili bir konuda dikkat çeken insanlarla bir araya gelme, yani bağlantılar kurma ya da mevcut çevreden destek görme enerjisi alıyorum burada. Üstteki çam ağacı ve yıldız köklü bir başarıyı, alttaki bu kalabalık ve tanınmış çevre ise bu başarının insanlara ulaşmasını, görünür hale gelmesini temsil ediyor. Yani emek verilen bir şeyin başkaları tarafından fark edilmesi, takdir edilmesi veya konuşulması gibi bir durum söz konusu burada. Bu süreçte yalnız ilerlemeyeceğinizi, destek alacağınızı ve sosyal çevrenin size kapılar açabileceğini gösteriyor. Görünürlük ve destek enerjisi taşıyor canlarım. Falımız çok güzel çıkmış. Evet, şimdi tabağıma geliyorum. Evet. Evet canlarım, şimdi tabağımızı yorumlayalım. Şimdi burada yine çok net bir kalp figürü görüyorum ve ona bağlantılı olarak bir kişi, aynı fincandaki olduğu gibi bir süliyet, yani bir insan süliyeti kalbe doğru yöneldiğini, adeta kalbe ulaşmak için bir hareket içinde olduğunu görüyorum. Bu sembol duygusal anlamda bir yakınlaşma enerjisi çok güçlü şekilde gösterir. Kalp zaten aşkı, duyguları ve gönül bağlarını temsil ediyor. Süliyetin kalbe doğru olması bu kişinin hislerini artık içinde tutamayacağı, duygularını ifade etmek isteyeceği ya da size doğru bir adım atacağı anlamına geliyor. Özellikle diğer sembollerle birlikte düşündüğümüzde burada tesadüfi bir duygu değil, giderek güçlenen ve harekete dönüşen bir enerji var. Yani beklenen bir konuşma, bir yüzleşme ya da bir itiraf ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bana şunu söylüyor bu söylediğim. Duygular netleşiyor ve kalbe giden yol artık daha görünür hale geliyor. Üstteki kişi elbisesi kuyruklu ve bakın şurada kuyruklu elbisesi ve el ele tutuşan iki kişi görüyorum ben burada. Birbirlerine karşılıklı duruyorlar ve el ele tutuşmuş gibiler. Birbirlerine bakmaları da bu enerjiyi oldukça netleştiriyor. Aralarında bir bağ, bir anlaşma ya da duygusal bir yakınlaşma durumu söz konusu. Kadın figürünün üzerinde uzun kuyruklu bir elbise olması ise bu enerjinin sıradan bir ilişki ya da basit bir görüşme olmadığını gösteriyor. Daha dikkat çekici, daha etkileyici ve üzerinde durulan bir ilişki ya da önemli bir karşılaşma enerjisi var burada. Şimdi el ele tutuşmaları bir konuda uzlaşma, barışma ya da duygusal olarak birbirlerini kabul etme anlamına geliyor. İki tarafın da aynı frekansta buluştuğu, birbirine yöneldiği bir durum bu. Duygusal bir konu netleşiyor. İki kişi arasında bağ güçleniyor. Ya da uzun süredir beklenen bir yakınlaşma artık görünür hale geliyor canlarım burada. Şimdi burada aynı zamanda bir yol görüyorsunuz. Şimdi bu yolun açık bir yol gibi başlıyor ama tam ağzında küçük bir tıkanıklık var. Taş parçası gibi duran bir detay. Hemen şurada. Bu da yolun tamamen kapanmadığını ama şu an için küçük bir gecikme enerjisi olduğunu gösteriyor. Çünkü yol oraya kadar gayet güzel gidiyor, açık. Süreç ilerliyor, önümüzdeki süreç. Yol açık ama sanki son anda bir bekleme, bir erteleme ya da ufak bir engel devreye giriyor. Bu kalıcı bir kapanma değil, daha çok
geçici bir duraklama gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi diğer sembollerle düşündüğümüzde bu tıkanıklık bir karar, bir haber ya da bir kişinin adımıyla çözülebilecek bir durum gibi görünüyor. Yani yolun önü tamamen kapanmış değil. Sadece kısa süreli bir bekleme var. İlerleme var ama sabır isteyen küçük bir gecikme dönemi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın 2 tane göz çok görüyor musunuz? Gizli gizli izliyor sanki. Bak ay, bir tanesini büyüttüm. Şurada 2 tane gizli bir göz ve şurada da var. Şimdi kıskançlık, merak ya da dışarıdan gelen bir bakış. Özellikle şu tırnağım değdi. Küçük böyle sinsi bir bakış temsil ediyor. Yani bu iki kişi arasında yaşanan bu yakınlaşma ya da ilişki enerjisi çevreden tamamen gizli kalmıyor. Birilerinin dikkatini çekiyor gibi görünüyor ama hemen üst kısmına baktığımda çok farklı bir enerji daha var. Hemen hanenin dış tarafında ayaklarını uzatmış. Şurada bakın. Orada görünmüyor. Şurada ayaklarını uzatmış. Bir figür daha görüyorum burada. Bir kişi bu. Olayların dışında kalmış. Kendi huzuruna çekilmiş. Ve hiçbir şeye müdahil olmayan bir konumda gibi gözüküyor. Bu iki sembol birlikte şunu söylüyor. Bir yandan dışarıdan bakan, takip eden gözler var. Diğer yanda ise tamamen sakin, olaylardan bağımsız bir enerji. Yani her şey herkesin içinde değil. Bazı insanlar izliyor ama biraz bazı insanlar da tamamen kendi yolunda rahat bir şekilde ilerliyor burada. Genel olarak bu sahne hem çevresel dikkat hem de kişisel huzur dengesini bence gösteriyor. Burada şu anda şöyle söyleyeyim size, çok büyük bir kısmet var aynı zamanda. Hemen şurada bakın. Bu çok büyük bir kısmet. Fincanın ağız kısmına doğru ilerlemiş aynı zamanda. Bu da arkadaşlar bu fincanın ağız kısmına doğru ilerliyor dedik. Etkisi büyük bir fırsat gibi duruyor. Dikkat çekiyor. Bu kısmetin çok önemli bir detay, yani bir fırsat, tamamen uzak olmadığını, yavaş yavaş yaklaşan, hayatınıza girmeye hazırlanan bir enerji var. Henüz tam merkezde değil ama artık görünür hale gelmiş. Çok büyük çünkü. Bu tür büyük kısmetler genelde iş, para, teklif, ilişki ya da ani bir fırsat kapısı şeklinde gelir. Diğer sembollerle birleştirdiğimizde özellikle yolların açık olması fincanımızda ve yıldızın etkisiyle birleşince bu kısmetin olumlu bir sonuç getirme ihtimali oldukça güçlü görünüyor canlarım. Özetle bunu söylemem gerekirse büyük bir fırsat yolda ve etkisi sıradan olmayacak. Sadece biraz zaman ve doğru anda karşılaşma enerjisi diyorum ben buna. Arkadaşlar, evet, şimdi fincanımız burada sona eriyor. Çünkü kısmetler, bir sürü kısmet burada yine mevcut. Sadece doğru zamanı bekliyor diyoruz. Fincanımız burada bitti. Falımız, tabağımız. Öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Genelinde, fincanın genelinde çok sayıda kısmet ve fırsat enerjisi göründü. Hepsi aslında yerli yerinde ama sadece doğru zamanı bekliyor gibi duruyor. Genel tabloya baktığımızda hem yolların açık olması, hem yıldız enerjisi, hem de büyük kısmetlerin görünmesi sürecinin tamamen lehine işlediğini gösteriyor. Fincanımız ve tabağımız burada bakımı bitti. Umarım sizler de kendi enerjinize uyan mesajları almışsınızdır. Bir sonraki falda yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.